Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere herkesin isteyip de aslında birçoğumuz için hayal olduğunu sandığımız, aslına bakarsanız da bunun bir hayal değil, biraz uğraşı ve dikkatle nasıl gerçek olabileceğini anlatacağım. Kendi kendine yeten ve temizleyen bir akvaryum nasıl olmalı ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Kendi kendini temizleyen bir akvaryum. Kulağa bir rüya gibi geliyor değil mi? Sonuçta kim her hafta veya 2 haftada bir akvaryumunu temizlemek için birkaç saat harcamaktan hoşlanır? Birazdan anlatacaklarım sayesinde az bakım gerektiren, kendi kendini temizleyen bir akvaryum oluşturulması için yapılması gerekenleri adım adım anlattığım ve siz akvaristlerin bu hobiye tekrardan aşık olacağı bir video ile karşınızdayım. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Neden kendi kendine yeten ve temizleyen bir akvaryum isteriz? Akvaryumunuz ne kadar büyük olursa olsun onu temiz tutmak zaman ve enerji gerektirir. Tıpkı bir kedinin kumunu temizlemek veya bir köpeği yürüyüşe çıkarmak gibi. Balık bakımı için de süngerlerin temizlenmesi, su filtrelerinin değiştirilmesi, suyun değiştirilmesi ve zaman zaman alt tabakanın vakumlanması gibi şeyler gerekir. Bu zaman alıcı ve zor bir iştir. Kendi kendini temizleyen bir akvaryum inşa etmek, ailenizle geçirmeniz veya sevdiğiniz diğer hobilerle uğraşmanız için zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kendi kendine yeten bir akvaryum tatile çıkmayı da kolaylaştıracaktır. Kendi kendine yeten akvaryum nedir? Normal akvaryumlarda suyu çok sık değiştirmeniz gerektirir. Genellikle haftada 1 veya 2. Normal balık akvaryumlarının da zaman zaman alt tabakasının temizlenmesi gerekir. Suyu değiştirirken veya alt tabakayı temizlerken genellikle balıkları bir akvaryumdan çıkarmanız ya da başka bir akvaryuma taşımanız gerekir. Bu balıklarınız üzerinde yüksek miktarda strese neden olur. Düşük bakım gerektiren bir akvaryumda genellikle suyu çok sık değiştirmeniz veya alt tabakayı sık sık temizlemeniz gerekmez. Bu balıklar için daha sağlıklı bir ortam sağlamanın yanı sıra işinizi de kolaylaştırır. Kendi kendini besleyen bir akvaryum aynı zamanda akvaryumunuza çok az insan müdahalesiyle kendi başının çaresine bakılabileceği doğal bir besin zinciri oluşturur. Kendi kendini temizleyen bir akvaryum için nelere ihtiyacımız vardır? İlk olarak karar vermemiz gereken ilk şey tabii ki balığın türüne göre yeterli, hatta mümkünse büyük bir akvaryumdur. Şunu asla unutmayın. Akvaryumunuz ne kadar büyükse o kadar az bakım ister ve tabii ki kendi kendine yetmesi için de önemlidir. Size tavsiyem ilk olarak akvaryum büyüklüğü en az 120 ila 750 litrelik bir akvaryumdur. Bu boyuttaki akvaryumlar ideal bir su, balık ve bitki oranına sahiptir. En önemlisi de çok farklı olsa da balık ve bitkilerin bu gibi akvaryumlarda normalden daha fazla yaşadığı gerçeğidir. İkinci önemli konu akvaryum için seçilen alt tabaka malzemesidir. Bazı akvaristler akvaryum içerisindeki alt tabaka malzemesinin ne kadar önemli olduğunu bilmez ya da dikkate almaz. Ancak alt tabakanızı oluşturan kumun, toprağın ve çakılın bir akvaryumda olması sayesinde doğru miktarlarda bakteri yetiştirmek mümkündür. Ayrıca bu malzeme sayesinde tüm bakteriler bitkilere ulaşmak veya filtreleme sistemine zarar vermek yerine akvaryumun alt kısmında kalmasını sağlar. Gene bu alt tabaka malzemesi akvaryumunuzdaki tüm bitkiler için köklenme ortamı ve balıklar için besin sağlar. Akvaryumunuzda bitki yaşamını sürdürmek istiyorsanız akvaryum tabanında kullanmanız gereken malzeme mineral bakımından zengin alt tabakadır. Kendi kendine yeten akvaryumlardaki en faydalı bitkiler balıklarınız için besin üreten ve balıkların yapraklarını yemesine rağmen tekrardan büyüyen bitkilerdir. Üçüncü önemli olan konumuz akvaryumdaki su kalitesini kontrol edebilmek için bir su test kitine sahip olmaktır. Yeni başlayan bir akvarist, akvaryumun su değerlerini gözden kaçırabilir. Bu her durumda büyük bir hatadır. Eğer akvaryumunuza, balıklarınıza ve bitkilerinize uygun olmayan su kullanırsanız, akvaryumunuz kesinlikle bundan zarar görecek. Türe bağlı olarak bazı balıkların sıcaklık, pH seviyesi, tuzluluk ve bunun gibi özel gereksinimleri olabilir. Bu yüzden kesenize uygun bir su test kitine sahip olun. Yoksa düzensiz, bozuk, balık ve bitkilere uymayan su değerleri ile kendi kendini temizleyen akvaryum seviyesini yakalayamazsınız. Su değerlerinin nasıl düzene sokulacağı ile ilgili videolarımı mutlaka izleyin.
Sıradaki konu bitkiler. Aslında akvaryumumuzu sağlıklı tutmak için ve yaşam döngüsünün devamı için ne yapıyorsak bitkiler de bizim için onları yapar. Mesela suyu temizler ve filtreler, yavru balıkları korur, besin sağlar, akvaryum ışığını ayarlar, balıkların üremesine yardım eder. Yani biz ne yaparsak bitkiler de bize bu konuda yardımcı olur. Özellikle Java moz, Java fen, tilki kuyruğu, su mercimeği, Amazon frogbit, Elodea, lepistes otu, su marulu, Hint eğrelti otu, su sümbülü, potos ve mikra bitkisi gibi bitkiler akvaryumumuzun sonsuz bir yaşam döngüsü içerisine girmesini sağlayabilecek bitkilerdir. Dördüncü konumuz akvaryumda kullandığımız filtreler. Filtreler neden çok önemlidir? Çünkü akvaryumun su değerlerini koruyan en önemli araçların başında gelir. Akvaryum suyu sürekli olarak bu filtrelerin içinden geçer. Bu yüzden de eğer filtreniz iyi çalışır ve suyu iyi filtre ederse akvaryum yaşam süresi de uzayacaktır. Burada önemli olan akvaryumun kendi kendini temizlemesi için gerekli olan bakteriyel filtrasyon döngüsünün sağlanmasıdır ki faydalı bakterilerin çoğu filtre içerisinde yaşamaktadır. Bu sayede balık ve bitkiler için ölümcül, zararlı olan bütün amonyak ve nitriti yok ederler. Kurallara uygun filtre temizliği bu yüzden de çok önemlidir. Işık kaynağı ve miktarı bir diğer önemli konumuzdur. Işığın ulaşamadığı okyanusların derinliklerinde hayatta kalan ve gelişen deniz yaşam formları olmasına rağmen bunlardan hiçbiri akvaryumumuza göre değildir. Bu akvaryumdaki normal balık ve bitkilerin akvaryumlarımızda bir ışık kaynağına ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Evcil hayvan dükkanlarında veya özel dükkanlarda bulunan balıkların çoğu tıpkı bizim gibi bir gece gündüz döngüsünde yaşar. Bu da onlara en az yarım gün ışık sağladığınız sürece iyi olacakları anlamına gelir. Işık herhangi bir yönden gelebilir. Akvaryum ışık aldığı sürece bitkiler fotosentez yapacak ve doğal besin kaynakları üretecek, balıklar için doğal yem sağlayacak ve sağlıklı kaldıkları için de suyu temizlemeye devam edecektir. Evet, bu videomdaki en son belki de en önemli konu akvaryuma koyacağınız balıklardır. Çünkü kendi kendine yeten ve temizleyen bir akvaryum oluşturmaya çalışırken en önemli olan sadece ekipman, akvaryum ve bitkiler değildir. Akvaryumda beslediğiniz balık türleri ve birbirleriyle uyumu da çok önemlidir. Türlerin boyutları ve balıkların çevresel gereksinimleri hesaba katmak gerekir. Size tavsiyem eğer böyle bir akvaryum yapacaksanız hepçil türleri seçmenizde fayda vardır. Çünkü etçil türler eğer gerekli besin zamanında almazlarsa özellikle diğer türlere o da yetmez ise birbirlerine saldıracaktır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.